Şimdi size çok ilginç bir iddiadan bahsedeceğim. Düşünün ki İslam'ın en temel figürlerinden, temel taşlarından biri olan Hazreti İbrahim aslında sadece siyasi bir manevra sonucu bu kadar önemli hale gelmiş. Evet, böyle bir teori var. Bugün işte tam da bu iddiayı ve arkasında ne olduğunu birlikte masaya yatırıyoruz. İşte ortadaki kışkırtıcı soru tam da bu. Bir asırdan fazladır akademisyenleri, tarihçileri meşgul eden bir soru. Gerçekten de Hz. İbrahim'in İslam'daki o sarsılmaz rolü sonradan kurgulanmış bir siyasetin ürünü olabilir mi? Gelin bu sorunun izini sürelim. Her şey 19. ve 20. yüzyıllara dayanan oryantalizm akımının, yani batılı araştırmacıların doğuyu incelediği o yoğun döneme dayanıyor. İşte o dönemde iki Hollandalı akademisyen İslam tarihine dair bildiğimiz ne varsa sorgulatan radikal bir fikirle ortaya çıktı. Bu isimler C. Snoek Hurgronje ve öğrencisi Wensing. Onların iddiası şuydu: Hazreti Muhammed'in tebliğinin ilk yıllarında, yani Mekke'deyken, Hazreti İbrahim pek de merkezde olan bir figür değildi. Peki ne zaman önemli hale geldi? İşte onlara göre Medine'deki siyasi gelişmelerden sonra tamamen stratejik bir hamleyle ön plana çıkarıldı. Peki bu siyasi taktik teorisi ne diyor tam olarak? Şöyle bir senaryo çiziyorlar. Diyorlar ki Hazreti Muhammed Mekke'deyken öğretisinin merkezinde İbrahim pek yoktu. Sonra Medine'ye göçtü, oradaki Yahudi kabileleriyle bir ittifak kurmak istedi. Ama işler yolunda gitmedi, araları bozuldu. İşte tam bu noktada teoriye göre Hazreti Muhammed İslam'a yepyeni, bağımsız bir köken yaratmak için Hazreti İbrahim'i sahneye çıkardı. Onu ilk Müslüman ilan ederek İslam'ı hem Yahudilikten hem de Hristiyanlıktan daha eski bir mirasa bağladı. Yani tamamen stratejik bir hamle olduğu iddia ediliyor. Wensing'in bu sözleri teorinin adeta özetini yapıyor. Hazreti İbrahim'i İslam'ın öncüsü olarak konumlandırmak, Hazreti Muhammed'e hem Yahudilikten hem de Hristiyanlıktan daha eski, daha saf bir teolojik miras iddiasında bulunma fırsatı vermişti. En azından teoriye göre durum buydu. Ancak modern araştırmacılar kaynakları, özellikle de Kur'an metinlerini daha dikkatli incelemeye başlayınca bu çok zekice görünen teoride büyük bir çaplak keşfettiler. Bütün mesele tek bir kelimede düğümleniyordu: zamanlama. İşte bu teorideki en büyük çelişki de tam burada başlıyor. Çünkü olayların zamanlamasına baktığımızda, yani vahyin kronolojisine indiğimizde çok net bir şey görüyoruz. Kur'an'da Hazreti İbrahim'den bahseden surelerin büyük bir bölümü Medine'ye göçten ve o iddia edilen siyasi krizden çok önce, yani Mekke döneminde inmiş. Bu durum ne anlama geliyor? Siyasi taktik argümanının en temel dayanağı, yani zamanlama, aslında tutmuyor. Daha basit bir ifadeyle kanıtlar en başından beri oradaymış. Sadece bu oryantalist tezde yanlış bir kronolojik sıraya konulmuştu. Teori, Mekke'de inen ayetleri Medine dönemine ait gibi yorumluyordu. Bütün sorun buydu. Peki madem bu bir siyasi taktik değildi, o zaman Hz. İbrahim neden İslam'ın en başından beri bu kadar merkezdeydi? Gerçek sebep neydi? Rakamlar aslında çok şey anlatıyor. Bakın, Kur'an'da Hazreti İbrahim'in adı tam 69 kere geçiyor ve bu 69 referans hem Mekke hem de Medine dönemlerine yayılmış durumda. Bu da onun öneminin sonradan icat edilmediğini, en başından beri ne kadar köklü olduğunun sayısal bir kanıtı gibi. Kur'an, Hazreti İbrahim'i ideal bir model olarak sunuyor. Ona Hanif diyor. Yani etrafındaki bütün putperestliğe karşı çıkıp saf bir şekilde tek Tanrı'ya yönelen, ona teslim olan kişi. Zaten Müslüman kelimesinin köken anlamı da tam olarak bu demek: teslim olan. Üstelik Hazreti İbrahim'in rolü sadece teolojik bir kavramdan ibaret de değil. İslam'ın coğrafyasına, ritüellerine, soyuna bakın. Kabe'yi inşa eden o, hac ibadetini başlatan o, Arapların atası olarak kabul ediliyor. Yani o, İslam'ın adeta DNA'sına işlenmiş kurucu bir figür. O halde, gelin şimdi bu iki farklı bakış açısını, yani siyasi taktik teorisi ile kaynaklara dayalı görüşü bir karşılaştıralım. İşte tablo bu. Bir yanda Hazreti İbrahim'in rolünü siyasi bir zorunluluğun ürünü, tepkisel bir gelişme olarak gören teori var. Diğer yandaysa onun rolünü en başından beri var olan, İslam'ın temelini oluşturan, köklerini saf tek tanrıcılığa dayandıran özgün bir unsur olarak gören kaynaklara dayalı görüş bulunuyor.
Aslında bu söz bilimsel ilerlemenin doğasını çok güzel özetliyor. Snook gibi ilk oryantalistlerin elinde bugünkü gibi detaylı metin analizleri, Kur'an kronolojisine dair bu kadar kesin bilgiler yoktu. Onlar kendi dönemlerinin sınırlı bilgisiyle bir hipotez ürettiler. Ama yeni kanıtlar ortaya çıktıkça eski teoriler de doğal olarak yeniden şekilleniyor. Ve bu hikaye bize aslında şunu düşündürüyor. Tarihi anlamak için sadece kanıtlara sahip olmak yeterli mi? Yoksa o kanıtları doğru sıraya koymak, doğru zamanlamayı anlamak her şeyi baştan aşağı değiştirebilir mi? Bu da sanırım tarihin hiç bitmeyen bir keşif yolculuğu olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.